Yeni bir astroloji yorumunda beraberiz. Umarım herkesler iyidir arkadaşlar. Sağlığınız, saatiniz iyidir. Moralleriniz iyidir umarım. Şimdi yavaş yavaş Koç burcu dolunayına gittiğimiz için bugün 5 Ekim çarşamba, haftanın ortası ve hafta sonunda yaşayacağımız dolunayın etkileri bugün daha güçlü hissedilir. Aslında güçlü bir dolunay. Hatta şöyle diyeyim, saatli bomba, yani öyle bir etkisi var. Her an herkes böyle patlamaya hazır gibi bir durum var çevremizde. Kendimiz de böyleyiz bu arada. Herkes böyle biraz daha bencillik de söz konusu oluyor. Bizler, yakın çevremizdeki insanlar, herkes biraz daha kendini düşündüğü için, herkes önceliği kendine verdiği için, ben haklıyım teması, ben bilirim teması çalışacağı için gerçekten işte saatli bomba dediğim bu. Her an bir hır gür çıkabilir. Ama hani şeydir bu, Koç burcu biraz gelir, hızlıdan gelir, hızlıdan geçer. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Bir de şunlara, hani Koç şimdi tansiyonla da alakalı. Hani sağlık olarak baş ağrıları yapabilir. Tansiyon sorunları getirebilir. Çünkü baş bölgesini yönetiyor. Bunları biraz hani ön plana çıkarabilir. Hani biraz hani sinirlere biraz dikkat etmek gerekiyor açıkçası arkadaşlar. Hani çok gergin, çok agresif, hemen böyle patlamaya hazır. Hemen herkes, hiç kimse hiçbir şey alttan almaz. Onu bilesiniz. Kimsenin üstüne çok direkt gitmeyin. Hani dur ben şimdi böyle bir şey yaparım, onu korkuturum, geri adım, kimse geri adım atmaz. Atarım diye düşünüp kimsenin üzerine gitmeyin. Yani gerçekten bunu söylüyorum. Çünkü hiç de öyle düşündüğünüz gibi olmayabilir. Olaylar birden saman alevi gibi parlayabilir. Fakat iyi yönleri de tabii var. Koç girişkenlikle alakalı ya, cesaretle ilgili. Cesaret edemediğimiz birçok konuya da cesaret edeceğiz. Gerek iş anlamında, gerek görüşmeler, konuşmalar, başlangıçlar, ortaklı işler, evliliğimiz veya birlikte bir şeyler yaptığımız insanlar, mesela işle ilgili daha çok olacaktır bunlar. Bunlar için bir cesaret verecek tabii ki. Şimdi arkadaşlar bugün 5 Ekim 2022, Ay Kova burcunda ve tüm gün özellikle sosyal ilişkilerimiz gündemde olacağı için böyle giriş yapmak istedim. Ayın açılarına geldiğimizde ise özellikle bugün biraz Merkür etkisi yüksek. Dolayısıyla hani Merkür'ü önemli bir şekilde kullanırsak çok işimize yarayabilecek bir gün. Şu an ayın bulunduğu dereceyi Merkür yönetiyor bugün. Dolayısıyla Merkür Plüto'yla da iyi bir açı içerisinde. Başak Burcu'na çok güçlü bir Merkür var biliyorsunuz. Ve böyle baktığımızda da mesela neyi iyi yönetebiliriz bugün? Doğru düşünmek, doğru kararlar almak, pratik olmak, düşüncelerimizde, yapacağımız işlerde mesela. Paylaşılan kaynaklarımız, bankalarla ilgili konular, ortaklı işler. Yani biraz daha böyle finansal konular, işte faturalar falan da olabilir bu arada. Gündeminizi, onları daha iyi planlayabilirsiniz mesela. Parayla ilgili yönetim burada çok önemli. Hani Merkür burada güçlü, çok dikkatli, çok dakik. Ve planları bakımından uzun vadede çok işimize yarayabilir. Merkür'ün özellikle bugünkü bu gücünü değerlendirelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar sabah saatlerinde çok güzel bir açı var. 8:30-9:30 arasında Ay Güneş üçgeni var. Bugüne aslında sabah saatlerinde çok iyi başlayabiliriz. Bilhassa bu planlar için çok iyi bir zamanlama. Özel ilişkilerimizde, sosyal ilişkilerimizde, özgürlüğümüzle ilgili konularda, yazılı sözlü ifadelerimizde bunları çok daha iyi planlayabiliriz. Burada yine dün de söylemiştim, Aslan Akrep Boğa aksı etki alıyor. Bugünden de etki alıyor. Ve bu alanda mesela özellikle boğalar için söyleyeyim. Başak Burcu'nun bu etkisini çok güçlü alıyorsunuz. Çok önemli kararlar vermek için bence mantıklı. Çok akıllıca mesela adımlar atılabilir. Yine oğlaklar için de benzer şekilde gerçekten önemli olacak. Su grubu burçlar için de aynı şeyi söyleyebilirim. Mesela akrepler, yengeçler ve balıklar için özellikle çok faydalı. Mesela ikizler ve kova için de geride bıraktıkları konularda, mesela bir plan yarım kalmış, esnek olmamız gereken bazı konulardaki bunlar bence yine harcamalar kısmında olacak veya böyle bir şeyleri toparlamak, ilişki de olabilir. Yine bu iki burç için de bu alanlarda çok işlerine yarayabilir. Boğalar bugün aile ilişkilerini iyileştirebilirler. Ev, yerleşim yeriyle ilgili konular, o alandaki para transferleri mesela olma ihtimali var.
Mesela oğlaklar beklemedikleri yerden bir güç alabilirler. Maddi manevi güç alma şansları var. Efendim akrepler kariyer, iş ve kariyer hayatlarında, yengeçler sağlık ve yine işle ilgili konularda bugün başarılı olabilirsiniz. Hani Merkür hepimizi aslında böyle bir çekip çeviren, hayatımızı düzene koyacak, düşüncelerimizle, fikirlerimizle, planlarımızla bence çok ayrıntılara girerek detaylıca bazı şeyleri düzenlememize vesile olacak. Özellikle günün ilk yarısı arkadaşlar buna çok güzel müsaade ediyor. Çünkü Ay Güneş üçgeni var. Bilhassa önemli görüşme, toplantı vesaire için bence sabah saatlerinin mutlaka kullanılması gerekiyor. Çünkü öğleden sonra biraz Uranüs etkisi var. İşte akşam saatlerinde saat 19-20 aralarında Ay Satürn'le kavuşacak. O alan biraz durağanlaşabilir. Önemli konularda kararlar alınabilir. Bu olabilir. Fakat hani Satürn biraz durdurur ya, bir engel çıkarabilir, biraz düşünebilir, ne bileyim kararsızlık veya karamsarlık yaşatabilir diyelim. Onun için arkadaşlar bugün öğle saatlerine kadar olan süreç gerçekten çok iyi. Hatta saat 12, 13, 12:30, 13:30 arasında da Şiron'un da etkisi var. Bu bir şifadır biliyorsunuz. Şiron da şu anda biliyorsunuz Dolunay fazında. Hani Dolunay'la birlikte ilerliyor. Şiron yen aynı zamanda Jüpiteryen bir Dolunay'a doğru gidiyoruz. Şiron neydi? Şifa veriyordu bize. Yaralarımızı iyileştiriyordu. Görünen ya da görünmeyen gönül yaraları olabilir, sağlık sorunları olabilir, ilişkilerde olacaktır, kazançlarla ilgili olacaktır. Maneviyatın da çok büyük önemli olduğu bir durumdur Şiron. Ve özellikle de hayatımızda ne kadar böyle biz hani çok Venüs'tür, Güneş'tir, Merkür'dür gibi gezegenleri dikkate alsak da Şiron'un hayatımızda tıpkı bir Satürn gibi çok önemleri olan bir aslında asteroid, özellikle düğümlerle kavuşmuşsa, ki şu anda tabii düğümlerle ne zaman? Düğümlerle seneye kavuşacak Şiron arkadaşlar. Çünkü kuzey düğüm Koç'a geçecek önümüzdeki yıl sonunda. Şiron'da Koç burcunda olduğuna göre gerçekten çok önemli bir şifalanma yılı olacak 2024 bu arada. Çok yüksek bir ihtimal olduğunu söyleyeyim. Buradan da müjde vermiş oldum. İnanın çok bunlarla ilgili videolar çekmek istiyorum ama zamanım olmuyor. Bir de sizi şimdi günlük böyle yayınlara alıştırdım. Bırakmak da istemiyorum. Ayıp geliyor yani. Çünkü gerçekten insanlar çok faydalanıyor. O yüzden haftalıkları maalesef arkadaşlar çekemiyorum ama Dolunay, işte yeni ay, tutulmalar veya arada böyle önemli konularda yine yayınlar yapacağım. Merak etmeyin yani her gün bir şeyler sizinle mutlaka paylaşıyor olacağım. Evet, bugüne geri döndüğümüzde günün ilk yarısı mükemmel, çok iyi. Sorunlarımızı çözmek, halletmek için sadece şunu söyleyeceğim. 18:57-19:57 ayın Uranüs'te bir karesi var. Şu anda biraz sanki evle, ülke, vatan, biraz daha topraklar, evler, bu alan biraz güçlü. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum ben. Şimdi sabit grup burçlar arasında böyle şeyler olduğunda şimdi bir de tutulmalara doğru gidiyoruz. Daha çok böyle depremler, hani yer sarsıntıları çok sıkça olacaktır. Hani bilginiz olsun. Zaten geçen hafta birkaç tane oldu. Ve şimdi tutulmaya yaklaştıkça bunlar çoğalacak. Mesela bugün de böyle bir olasılık var. Onu hatırlatmak istiyorum. Onun yanı sıra gayet güzel, sosyal ilişkilerimizi çok faydalı ilerleyen bir gökyüzü var. Yine o hava üçgenimiz bugün de aktif. Sanıldığı gibi kötü bir durum ya da bir ilişkide problem olacağını düşünmüyorum. Hani Koç dolunayın etkileri var dedim ya biraz önce. Her şekilde de biz hayatımıza kendimiz, kendi irademizle, kendi isteğimizle ve kendi isteğimiz doğrultusunda canı gönülden istiyorsak yön verebiliriz. Biz neyi düşünüyorsak, neyi istiyorsak, neye odaklanmışsak hayatımızda onu çekiyoruz. Güzel şeyler gelsin. Bugün bu yayını tüm izleyen arkadaşlara şifa gelsin inşallah, hepimize, ben de dahil olmak üzere. İnşallah bir şeylere vesile oluruz. Herhangi biriniz de olsa hepimiz için bir faydası var biliyorsunuz. Hani toplumsal olarak bütünün hayrına bir şey yapıyoruz ve bütünün parçasıyız çünkü. Kıymetli dostlarım, güzel bir gün, harika bir gün. Bu arada Dolunay videosu yayında. Dakikaları da yazdım. Arkadaşlar dakikanın üzerine tıklayarak da direkt istediğiniz burcu izleyebilirsiniz. Ama önce ne olur yükselen burcunuzu izleyin. Sonra öz burcunuzu, sonra da ay burcunuzu izlemeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Yarın yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.